Telemor Creative'den hepinize tekrar merhaba. Geçen videoda Karl Lagerfeld'den bahsettik. Onun Chanel'in güzelliğini koruyarak modernize etmesinden ve tekrar bir marka doğurmasından bahsettik. Ama burada o klasik güzelliği bozmadan onu modernize etmek derken çok önemli bir konu var. Aslında tam bir eklektik bakış açısına sahip birisi. Çünkü kıyafetini de düşünürseniz gayet maskülen tarzda giyiniyor. Siyah pantolonu, ceketi, gömleği, fuları, saçını arkadan topluyor. Siyah beyaz haricinde bir şey görmüyorsunuz. Ama o fularının üzerine taktığı mücevher onu klasikleştiriyor ve birazcık feminenleştiriyor. Aynı zamanda da ucu kesik deri eldivenler kullanıyor. Bu da onun bir yandan da sokak modasına uyum sağlamasını da sağlıyor. Yani aslında birçok kriteri kıyafetinde bir arada bulundurarak bir eklektik tarz benimsemiş birisi. Aynı zamanda bu klasik güzellikten vazgeçmeden modernize olmak da hem klasiği barındırıp hem moderni barındırarak günümüze bir şeyleri uyarlamak da bu eklektik bakış açısının bir sonucu. Şimdi bu eklektik şu anda dekorasyonda çok moda olan bir şey ama bu tam olarak ne anlama geliyor ve bu konuda bilmemiz gereken çok önemli püf noktalarını da bu videoda paylaşacağız. Eklektik bakış açısı dediğimizde önce ben bu klasik güzellikten, yani Karl'ın benimsediği o dönemin akımlarından, impresyonizmden bahsetmiştik. Buradan modern arta geçişte, yani resimde bu nasıl meydana gelmiş? Resimin eklektik düşünürlerinden, eklektik ressamlarından bahsetmek istiyorum. Sonra da dekorasyondaki en önemli püf noktalarını paylaşacağım. Mesela impresyonizmde dedik ki doğa çok güzel. Onu alıyor ama kendine göre uyarlıyor. Kendine göre uyarlamak ne demek? Kendisinde bıraktığı duyguları resmine yansıtıyor. Peki Paul Cézanne, bu da impresyonist bir ressam. Fakat buna ek olarak impresyonizmde dikkat edilmeyen bir denge unsurunu ortaya koyuyor. Yani impresyonizmden önceki ressamların kullandığı ve resimde önemli olan o dengenin unutulmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Ve fazla fırça darbeleriyle, yani fazla bir şeyi duygu katacağım derken onu o gerçek kenarlarından, mesela bir tabağı düşünün, yuvarlaksa o yuvarlak olmalı onun gözünde. Onu fazla fırça darbeleriyle soyutlaştırmak isterken olduğu halden de dışarı çıkartmamak gerekiyor. Ve bundan sonra bu olay, yani Paul Cézanne'ın impresyonizme bu kattığı katkı ondan sonra kübizme yol açacak ve art moderne bir geçiş sağlayacak. Yani impresyonizme bir şey ekleyen bir ressam. Ondan sonra gelen Van Gogh, çok iyi biliyoruz, seviyoruz. Benim çok sevdiğim ressamlardan birisi özellikle. Diyor ki, tamam diyor Cézanne, çok güzel, her şeyi olduğu gibi kullanalım, bir dengede dursun. Ama sen duyguları tamamen unuttun, bu şekilde de olmaz. Resmin aynı zamanda bir duygu vermesi gerekiyor, bunu da unutmaman gerekiyor. Ve bu sözle beraber onun bıraktığı eserlerde bir dönem sonra ekspresyonizme yol açıyor. Bu da dışa vurumculuk manasına geliyor. Resmin bir duygu ifade etmesi gerektiğini savunuyor. Ekspresyonizm de yine modern art'ın başlangıç noktalarından biri olarak düşünülüyor. Hepsi bitti. Paul Gauguin'imiz var bir de. O da diyor ki, evet diyor, çok güzel ama diyor birazcık diyor daha basit çalışmalar yapmalısınız diyor. Daha ilkelleştirip, daha basitleştirerek anlatmalısınız anlatmak istediklerinizi diyor. Bu da primitivizm, yani ilkelcilik. Yine art modernin yapı taşlarından birisi olarak görülüyor. Şimdi biz empresyonizmin
nasıl 3 ressam tarafından uyarlanarak modern arta ve diğer akımlara geçiş sağladığını gördük. Yani burada benim anladığım şu, sanat akımlarına bazı eklemeler yaparak bazı ressamlar, heykeltıraşlar, besteciler, bunu bütün sanatta düşünebilirsiniz. Eklemeler yaparak ve kişiliklerine uyarlayarak farklı bir akıma geçişi sağlıyor. Yani eklektik bir bakış açısı kazandırarak akımdan akıma bir geçiş köprüsü oluşturuyor. Dekorasyon. Art Deco'dan çokça bahsetmiştik. Yine evet çok moda olduğunu düşünüyorum. Ama ben hiçbir zaman tamamen Art Deco unsurları kullanılmış bir mekanda kendimi iyi hissedemiyorum. Kişisel bir özelliğimden bahsettim. Klasiği ben de çok seviyorum. O yüzden Chanel'den ve Chanel'in o güzel klasikleşmiş parçalarından çokça bahsettim. Bir yandan da rahatlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda da işi çok iyi bilen, yani dekorasyona hakim bir insanın evinin kendisini yansıtması gerektiğini düşünüyorum. Siz sadece tek bir akımı benimseyerek kendinizi yansıtamazsınız. Bana öyle geliyor. Fakat eklektik bir dekorasyonu sağlamanın bir yolu da bütün dekorasyon tarzlarını çok iyi bilmek ve çok iyi bir renk bilgisine gereksinim duymanıza sebebiyet veriyor. Şöyle söyleyebilirim. Şu anda bilinen yanlışlardan bir tanesi, eklektik demek sevdiğiniz bütün parçaları bir harmoni çerçevesinde bir alana koymak değil. Eklektikte önce yapmanız gereken şey alanı belirlemek. Benim 6 metreye 5 metre bir salonum var, 30 metrekare. Ve burada benim kullanmam gereken eşyalar, yemek odam ayrı değilse yemek masası, 2 koltuğum olacak vesaire. Ne kadar, ne sıklıkla evinize misafir geliyor ve ne tür ihtiyaçlarınız var, önce bunları belirlemek. Ondan sonra renklere karar vermek. Çünkü eklektik demek farklı sanat akımlarını, farklı kültürleri bir arada bulundurarak bir harmoni oluşturmak demek. Fakat bu harmoniyi oluşturmak için gerçekten ya iyi bir bilirkişiden bilgi almak gerekir ya da bütün bu dekoratif akımları iyi bilip iyi de bir renk kombinasyon bilgisine sahip olmak gerekir. Çünkü neden? Dergide gördüğünüz bir şeyi tam bir takım ya da bir mobilyacıya gittiniz, tam bir takım alıp koyduğunuzda evet güzel bir dekorasyona sahip olmuş olursunuz. Fakat çok da yardıma ihtiyacınız olmadan birkaç mobilyacıyı gezerek sahibi olabilirsiniz. Eklektik yapmak istediğinizde size çok büyük iş düşüyor. Çok fazla bilgiye ihtiyaç var. Ne dedik? Alan belirlenecek, ihtiyaçlarınız belirlenecek, renkler. Bir harmoni oluşturmak için renklerin ve kumaşların çok büyük etkisi var. Ve şunu unutmayın, eklektik bir alanda, bir mekanda bir yerde bir fokus noktası olur. Yani ilgi çeken bir duvar, ilgi çeken bir koltuk. Bunun gibi bir fokus noktası oluşturmalısınız. Ve ondan sonra renkleri yeşil, turuncu, sarı kullanacağım gibi. Ve bunların hangi tonları? Daha önceki videolardan da biliyorsunuz yeşil, binlerce ton yeşil var. Turuncu aynı şekilde. Bunları nasıl kullanacağınızı çok iyi bilmelisiniz. Bir kumaşı farklı birkaç objede kullanmalısınız. Bunların hepsi ahengi tamamlayan şeyler oluyor. Bunun dışında da asla çok fazla doldurmayın. Raflı bir kütüphaneniz varsa mutlaka birkaç rafını boş bırakın. Çünkü zaten çok farklı objeleri ve çok farklı kültürleri bir arada bulunduruyorsunuz. Birazcık boş alanlara ihtiyacınız mutlaka olacaktır. Bir karmaşa haline asla gelmemeli eklektik bir tasarım. Eklektik, karmaşa yapmanıza çok fazla zemin hazırlayan bir tarz. Bunu unutmayın. Çünkü bu eklektik iyi, bu eklektik kötü diye bir şey yok. Oluşturduğunuz mekanda bir harmoni varsa bu eklektik iyi diyebiliriz. Çünkü bir fotoğrafa bakarak bu eklektik tarzı kendime uyarlayıp diyebileceğiniz bir şey yok. Eklektik kişiselleştirilmiş bir dekorasyon şekli.
Ama şunu unutmayın, hiç kimsenin o mekana girdiğinde ya her şeyi koymuş buraya dememesi lazım. Kaliteli ürünlerle bir şey yaptıysanız gidip kalitesiz bir parçayı yanına koymamanız lazım. Bu tarz şeylere dikkat ederek evinizi sevdiğiniz, mutlu olduğunuz şekilde tasarlamanız dileğiyle hepinize bolca sevgiler.